Herkese merhaba, ben Alper Tunga. 12. Sony Vegas Pro 11 video anlatımı ile karşınızdayım. Bu anlatımda distortion ses efektini anlatacağım. Yani vuruşlardaki patlama ses efekti. Öncelikle size açıklamada vereceğim iki tane ses efekti var. Patlama efekti. Biri Explosion Far olmak üzere, diğeri de Boom diye. Bunları indirdikten sonra klibi ve bu sesleri Sony Vegas'a aktaracağız ama öncelikle klipten sonra normal bir silah sesi efektiniz olmalı. Yani o oyunla ilgili Wolf Team'de ise Wolf Team'in, işte Counter'da ise Counter'ın ya da Call of Duty'de ise Call of Duty'deki silah efektleri. Bendeki MSR, onu hemen aktarayım. Şimdi klibi ben direkt aktardım ve vuruşun olduğu yeri seçtim. Daha doğrusu işaretledim zaman kaybı olmaması için. Şimdi normal olarak silah sesini aktarıyoruz. Ardından boş kalan yerleri şöyle kapatalım, gereksiz oldukları için. Daha sonrasında da normal vuruşun olduğu yerde silah sesini birleştirelim. Yani şöyle bir şey olsun. Normal bir silah sesi olsun vuruşta. Aynen bu şekilde. Daha sonrasında da bu silah sesini kopyalayalım. Ardından yapıştıralım. Sağ klik paste diyerek ve sağ klik reverse dedikten sonra da terse çevirelim ve birleştirelim aynı yerde. Yani şöyle bir şey olsun. Bunu bir önceki anlatımda anlattığım için çok üstüne durmuyorum. Daha sonrasında da size verdiğim efektlerden olan mesela boom efekti. Bunu aynı şekilde vuruşun olduğu yere koyun. Daha sonrasında da buna sağ klik dedikten sonra properties diyoruz. Yani patlama efektimize, ses efektimize. Metodu klasik yapıyoruz. Ardından pitch'i işaretliyoruz. Lock to scratch ve ardından da bunu -5 yapıyoruz ve ok diyoruz. Daha sonrasında da sol taraftan şu volume ve gördüğünüz gibi dB var. Bunu -5'e veya -5,2 yani -5'e yakın bir şeye getiriyoruz. Ardından da şuradan sol taraftan track FX var. Gördüğünüz gibi yeşil bir şey. Buna sol klik tıklıyoruz ve böyle bir şey geliyor. Gördüğünüz gibi untitled yazıyor. Yani isimsiz, klasik default ayarı. Bunu size şurada vereceğim mesela Enigma olsun. Şu efektlerin aynısını şu 1, 2, 3, 4'ü size göstereceğim. Şimdi videoyu durdurup isterseniz kopyalayın sırayla. Birincisi frekans 192, gain 15, roll off 12. İkincisi frekans 541, gain 2,6, bandwidth 1. 3 frekans 1, gain 0, bandwidth 1. 4'te de frekans 613, gain -inf yani en sola çekiyorsunuz. Roll off da 12. Şimdi bu ayarın aynısını kopyaladıktan sonra buna bir isim vererek şuradaki Save Preset'e tıklayarak bunu kaydedebilirsiniz. Yani her defasında tekrardan girmenize gerek yok ve gördüğünüz gibi seçerek efektimizi direkt uyguluyoruz. Şimdi bunu uyguladıktan sonra yalnız biz yanlış yere uyguladık onu. Yok, doğru yere uyguladık, evet. Şimdi aynı şekilde uyguladıktan sonra videomuzu şu an patlamasız izleyelim şu şekilde. Böyle bir şey oluyor. Patlamayla izlediğimiz zaman da gördüğünüz gibi güzel bir patlama efekti var. Bunu isterseniz diğer sesle de deneyelim. Şu şekilde hemen ayarlayayım. Daha sonrasında -5 track FX. Bunda da diğer sesi deneyelim. Bu da ikinci ayar. Bunu da vermek istiyordum size. Hemen bu şekilde vermiş olayım. Bu da diğer, yani genel olarak aynılar ama biraz farklılık var aralarında, küçük bir farklılık. Bunda birincisi frekans 192, gain 15, roll off 12. İkincisi frekans 541, gain 2,6, bandwidth 1. Üçüncüsü frekans 1, gain 0, bandwidth 1. Dördüncüsü 613, -inf 12. Belki bu ayarlar aynıdır. Çok dikkat etmedim ama iki ayrı kişiden aldım bu ayarları. O yüzden ikisini denemekte fayda var. Şimdi ilk sesi kapattıktan sonra ikinci ses ve ayarla denediğimizde de genel olarak aynı oluyor. Çok fark yok. İkisi de çünkü patlama efekti zaten. Evet, distortion efekti böyle bir şey. Yani buna tabi bu böyle boş kalmasın. Yani buna Twixer ekleyerek biraz yavaşlatabilirsiniz. Ardından neydi o? Biraz ekran sallanabilir. Yani ekran sallanması, böyle biraz yavaşlatma ile güzel bir şey yapabilirsiniz tabi. Çünkü boş bir şekilde patlama efekti güzel durmaz yani. Bu şekilde. Gerçi gene iyi yani de. Bir de bunu daha çok patlama efektlerini son vuruşlara eklemeye çalışın. Öyle daha güzel durur, hani sonda bir patlama. Ya da ilk başta patlamayla girin, sonra doğru devam edin. Tabi o size kalmış. Bunu söyleyecek kişi ben değilim, size nasıl yapacağınızı.
Umarım yardımcı olabildim şimdi Distortion ses efektinde. Bir sonraki anlatımda Twixtor'la en çok beklenen, en çok istenen efektlerden biriyle geleceğim inşallah. Yakın bir zamanda. Kendinize iyi bakın bir sonraki anlatıma göre. Anlatıma göre nedir ya? Bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler, iyi akşamlar, iyi sabahlar. İyice saçmaladım.